Herkese merhabalar. Zenith'in 2021 yılında tanıttığı ve kısa sürede çok başarılı olan Defi Extreme serisinin belki de en dikkat çeken modellerinden biri yaklaşık 10 gündür Forabox editörlerin bileğinde ve şimdi Burak Bayram'la beraber bu tecrübelerimizi size aktarmaya çalışacağız. Bu modele spesifik olarak geçmeden yani Defi serisinin Zenith'in güncel koleksiyonundaki yerinden biraz bahseder misin? Bahsedeyim, aslında sadece Zenith için değil benim için de oldukça önemli bir koleksiyon. Çünkü vintage bir teması da var, biliyorsun 1960'ların sonunda çıkmış bir koleksiyon Defi. İşin ilginç kısmı eski bir koleksiyon olmasına rağmen tasarımsal olarak da eski koleksiyonun tasarım dilini, tasarım unsurlarını kullanmaya devam ediyor olsa da şu an 2023'te son derece modern ürünlere de yine bir tuval oluşturuyor. Zenith'in şu an yeni yüzü, modern yüzü tamamen Defi koleksiyonu üzerinde duruyor. Bugün inceleyeceğimiz ileri teknoloji ürünü, özellikler donatılmış kronograflarından en basit, en basic 3 kollu saatleri, hatta kadın modellerine kadar Defi koleksiyonu Zenith'in ana ürün grubu olmuş durumda. Bu bakımdan gerçekten önemli bir koleksiyon. Ve hep aynı tasarım dilini kullanıyor. Evet, evet. Kadın modellerinde de aynı, Kesinlikle. defilerde de aynı, ekstremlerde de aynı. Yani burada Zenith'in anlatmaya çalıştığı, vermeye çalıştığı mesaj ne? Defi koleksiyonu çok yönlü bir koleksiyon. Yani biz bunu tabii vintage saat severler olarak özellikle eski modelleri hatırlıyor olsak da zamanın ötesinde timeless dediğimiz bir tasarıma sahip. Bu nedenle bugün hem modern tasarımlara, hem kadın saatlerine, hem de klasik saatlere, aynı zamanda ultra modern, ultra teknolojik modellere kadar bir kanvas, bir tuval halini alabilen çok yönlü ve bana göre oldukça versatil, hem modaya, hem klasiğe, hem spora pek çok akıma uyabilecek bir platform. Ben öyle düşünüyorum. Evet ve tabii ellerinde de El Primero gibi çok özel bir kalibre Bir var. efsane var. Bunu neredeyse Defi'nin her modeline değişik şekillerde entegre etmiş durumdalar. Bunu söylediğin iyi oldu. Burada küçük de bir not düşelim. Yakın zamanda tanıtılan Defi Skyline modeli aslında bu konuda çok önemli. Serdar'ın bahsettiği El Primero efsanesinin bütün gruba yayılmasıyla ilgili. Zenith köklerine o kadar bağlı bir firma ki El Primero kronograf kalibresinin kronograf özelliğini üzerinden çıkartıp onu 3 kollu bir mekanizma haline getirerek Skyline serisi altında, yani Defi'nin klasik 3 kollu baz model ailesini dahi bir El Primero kronograf makinesinden türetilmiş yeni bir El Primero mekanizmayla donattı. Yani tamamen burada bir köklere dönüş var. Tamamen El Primero'yu merkeze alma gibi bir durum var. Bu da benim çok hoşuma gitti. Evet, bu arada o içinde El Primero olduğunu belli etmek için de çok özel bir küçük saniye göstergesi koydu. Bu arada biraz El Primero'dan da konuşalım Burak. Çok özel bir kalibre. Konuşmaya başlarsak tabii çok uzun sürer ama yani ben zevkime göre, kendi keyfime göre bir saat alırken eğer kronograf olacaksa biraz böyle hani havaleli diyorum ya ben. Biraz büyük olmasını tercih ediyorum ve baktığın zaman da Zenith El Primero aslında biraz kalın bir kalibre. Biraz kalın, doğru. Ve Chronomaster Sport serisinde de burada Defi'de de kolda bayağı bir kendini gösteren modeller oluyor. Kesinlikle. Senin burada fikrin nedir? Yani çok daha ince kalibreler de var. Bir farklı kalite seviyelerinde. Yani senin kronograf kalibrelerle ilgili fikrin nedir? Öncelikle El Primero konusundan bahsedeyim. Yani El Primero gerçekten bir efsane. Hatta tabii tartışmaya açık olmakla birlikte ilk otomatik kronograf olduğu da aslında varsayılıyor. Öyle söyleyelim. Yani saat dediğin gibi tartışmaya biraz tartışmaya açık bir konu ama saat endüstrisinin neredeyse tamamı bunun üzerinde bir fikir birliğine varmış durumda. İsim de El Primero, birinci. Yani o da kendisi dahi çıkarken. Yani Zenith bunu zaten bu şekilde deklare ediyor. Aynen, öyle bu diyorsa şekilde inanmak durumundayız. Kesinlikle öyle söylüyor. O açıdan çok önemli. Aynı zamanda kolon çarklı koordinatör mimarisine sahip çok modern bir mekanizma. Evet, çok ince bir mekanizma değil, ancak hatırlatırım 1960'ların sonunda ince mekanizma üretmek çok da önemli bir şey değildi. Yani sonuç itibariyle otomatik bir kronograf yapabilmek çok daha önemliydi. En azından öncelik buydu. Bunun yanı sıra tabii 36.000 vuruşluk high beat dediğimiz 5 Hz'lik eşapman salınım değeri var. Bu da zaten El Primero'ya özgü bir durum. Ben bu eşapmanın hareketiyle ilgili ve aslında osilasyon değeriyle, bu vibrasyon değeriyle ilgili de bir şeyler söylemek istedim. İnsanlar soruyorlar çünkü. Balansın yaptığı tik-tak hareketi arasında gidiş ve geliş süresinin çok kısa olması, yüksek süratte çalışan, yüksek osilasyon değerinde çalışan mekanizmalarda hata payını aşağı indiriyor. Çok basitçe anlattım. Tik-tak hareketi arasındaki süre çok kısaldığında, tik-tak haline geldiğinde sizin daha hassas, daha az kayıplı bir zaman tutma performansı almanız bir saatiniz oluyor. Kesinlikle. Ancak bunun için gerçekten sürtünmeye dayanıklı bileşenler seçmeniz lazım. Hatta kullandığınız yağların dahi buna uygun olması lazım. Artı torku, yani döndürme gücü yüksek bir mekanizmaya sahip olmanız lazım. Bu tabii o yıllarda güç rezerv süresinin düşük olması gibi
bir dezavantajla birlikte geliyordu. Ama şu an için El Primero o kadar rafine bir hale geldi ki 3 kollu otomatik kronograf baz El Primero mekanizması dahi 60 saat hücre rezerv süresine sahip. Bu da dediğimiz weekend proof'a neredeyse yakın. Otomatik bir kronograf için de gayet iyi. Bunun yanında tabii kronografların tarzıyla alakalı da bir durum söz konusu. Yani ben kronograf özellikle ince olmalı ya da kalın olmalı gibi herhangi bir fikre sahip değilim. Böyle bir talebim de yok. Benim için önemli olan kronografın teması. Yani spor kronograf bir saat elbette havaleri olabilir. Dress kronograf ya da hele elden kurmalı bir kalibreye sahipse bunun açıkçası ince ve kibar olmasını tercih ederim. Bu aslında bir mekanizmanın mimarisinden ziyade hayat verdiği saatin genel itibariyle segment ve tarzıyla alakalı. Ben bu modele baktığımda böyle bir teknoloji görüyorum aslında. Kesinlikle. Yani günümüzün teknolojisinin horolojiye olan katkısını, eklentisini nasıl buluyorsun Burak? Ben bunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü zaten horoloji daha önceki videolarda da bahsetmiştik. Zaman bilimi, zaman tutma hassasiyeti. Bunların tamamı bilim. Yani bilim teknoloji de zaten dirsek teması sürekli olan bir dal. Yani bunu içinden çıkartmak mümkün değil. Bazı saat kullanıcıları için teknolojinin saatin içine fazla girmesi bazen gelenekselliği, bazen işin lüks algısını, eksklusif algısını öldürüyor diye dillendiriliyor, söyleniyor. Açıkçası ben pek buna katılmıyorum. Yani elimde tuttuğum saat son derece teknolojik özelliklerle donatılmış. Yani birazdan mekanizmadan bahsedeceğim için şimdi girmiyorum ama bence teknoloji saatçiliğin her alanında olmalı. Zaten var da yani klasik gördüğünüz saatlerin inanın belki altın alaşımı yapılırken, belki kadranı boyanırken, belki kolları o pürüzsüz kesimlere sahip olurken zaten teknoloji kullanılıyor. Teknolojinin fonksiyonel manada ya da saatin özellikleri açısından kullanılıyor olması bence çok önemli, güzel ve benim tercih edeceğim bir olay. Öyle söyleyeyim. Tabii konu Zenit olunca, El Primero olunca, Defi Extreme olunca biz başladık konuşmaya. Modele gelemedik. Evet, aynen öyle. Modeli de bir tanıyalım artık yani merak ediyordur seyredenler. Defi Extreme serisi 2 senedir Zenit'in kataloglarını süslüyor. 2021'in Watches and Wonders'da tanıtılmış bir model. Tanıtılmış bir modeliydi. Birkaç tane edisyonu var. Benim elimdeki versiyonun bir ismi olmamakla birlikte bicolor yani two-tone bir saat. İçinde 18 karat altın bir bezel, aynı zamanda kronograf butonların etrafındaki koruma parçaları var. Kalan kısmı ise ultra hafif ve yüksek dayanıklılığa sahip Grade 5 titanyumdan yapılmış. Ben özellikle renk temasını beğendim. Titanyum ve rose gold'un tonlarını birbirine çok yakıştırırım. Daha önce bu konfigürasyonda saatlerim olmuştu. Dolayısıyla renk teması olarak bana aşina, yakın gelen bir model olduğunu söylemem mümkün. İskelet kadranı var ki bence çok önemli. Çünkü özellikle modern ve endüstriyel tasarımlarda iskelet kadran kullanılması benim hoşuma gidiyor. Perforo kadranlar mekanizmanın, alt kadranların, köprülerin, taşların, hatta ana gövdenin birçok endüstriyel detayını ortaya koyuyor. Ve bu da saatin modern görüntüsünün altını çiziyor. Ona vurgu yapıyor. Bence güzel yani. 200 metre su geçirmezliğe sahip otomatik bir kronograf olarak. Evet, o çok dikkatimi çekti. Yani 200 metre iddialı bir kesinlikle rakam. Neredeyse profesyonel bir dalgıç saatine yakın. Evet. Dolayısıyla hiç ıslatmaktan korkmaya gerek yok. Rahat rahat yüzebilirsiniz, dalıp çıkabilirsiniz. Bu açıdan da güzel. Yanında 2 tane kayış geliyor. Şu an üzerinde Velcro kauçuk var. Cırt cırt dediğimiz kitleme sistemine sahip. Normal kauçuk kayışı var. Tokalı bir kauçuk kayış var. Bir de titanyum bileziği var. Evet, kasa malzemesiyle aynı şekilde yapılmış. Bu arada titanyum yüzeyler mikro kumlamayla yapılmış. Dolayısıyla güneş ışığını da kuvvetli bir ışık altında yansıma sıfır olduğundan dolayı günün hangi saatinde, hangi ışık koşulunda olursanız olun saatin mükemmel hatlarını çok güzel bir şekilde görebiliyorsunuz. Biraz aslında saatin havaleli bir saat olduğundan bahsetmiştik. Ondan da birkaç ölçü vermekte fayda var diye düşünüyorum. Saat 45 mm çapında. Büyük bir saat kolda saklamak mümkün değil. Bunu öncelikle söylemek isterim ama titanyumdan yapılmış olması ve yanında gelen kayışların da kauçuk olması nedeniyle son derece hafif ve konforlu bir kullanım sunduğunu söyleyebiliyorum. 15.40 mm'lik bir kalınlık var. Bu tabii ki içindeki mekanizmanın verdiği bir kalınlık. Aynı zamanda 200 metre su geçirmezlik de bu işin eklendiğinde ince bir saat değil. Fakat tekrar altını çizmek istiyorum. Grade 5 titanyumun kullanılması bu saati son derece takılabilir, konforlu bir hale getirmiş. Bu açıdan da bence gayet güzel. Ya ben de biraz ekleme yapayım. Ben de bir süre saati kullandım. Beni hani bir şekilde Horovax'ta takip edenler bilir. Ben bu bicolor yani two-tone saatlere karşı bir şeyim var. Bu da bana göre o two-tone mantığının içine giriyor. Evet. Ben onu nedense çok sevmiyorum ama burada altınla titanyumun renklerini Burak'ın söylediği gibi çok iyi birbirine eşleştirmişler. Yani çok gözüme batmadı diyebilirim. Kesinlikle. Ama bilezikle kullanamadık. Bileziği ayarlamadığımız için bilemiyorum. Bilezik çok keyifli duruyor. Fakat Velcro kayış da çok kolay bilekte taşınabiliyor. Takıp çıkarmak çok kolay oluyor. Ama benim en çok dikkatimi çeken başta söylediğimiz Burak'ın üzerinden geçtiği o kolda gerçekten kendini gösteren bir model. Kesinlikle. Böyle bir amaç içindeyseniz
olabilecek en iyi saatlerden biri. Bir de tabii hızlı değiştirme şansınız olduğu için 3 tabii. tane kayış, 3 tane farklı materyal bir anda değiştirebiliyorsunuz. Peki Burak, şimdi Defi Extreme 2021, biz 2023'ün sonundayız. 2,5 sene falan gibi bir şey var. Bir de tabii saatin vitrinlerde yer alma süresini göz önünde bulundurursak 2 senelik bir geçmişi var. Ama bugün Zenith'in sayfasını açıp Defi Extreme'in bölümüne girdiğimizde baktığın zaman double turbiyonları var. Farklı limited edition'ları var. Limited olmayıp farklı edition'lar var. Elektrikli araçların yaptığı rallilere özgü yapılmış modelleri var. Yani bu nereye doğru gidiyor bu? Bir anda Defi Extreme dediğin zaman çok böyle kendini gösteren ve farklı birçok edisyonu var. 1969'da El Primero nereye gittiyse ya da nereden başladıysa bence Defi Extreme'in de şu an durduğu yer orası. Yani çok güzel bir konsept, çok modern bir konsept. Kimsenin yapmadığı bir konsept. Birazdan kalibre kısmını anlatacağım. Dolayısıyla ben son derece uygulama açısından onu versatil, çok yönlü buluyorum. Zaten Zenith de bunun farkında olmalı ki pek çok renk, malzeme, hatta ekstra özellikle bu seri üzerinden yürümeye devam ediyor. O zaman biraz da efsane kalibreden bahsetmeye devam edelim. Mekanizmadan bahsetmek istiyorum. Özellikle El Primero gelişmesine devam eden bir kalibre. Günümüzde kullanılan örnekleri 1969'da yapılan mimariyi kullanıyor olsa da, hala onun üzerinden gidiyor olsa da geçen zaman zarfında hem bileşenler açısından hem mimari açısından hem de kullanılan malzemeler açısından, materyal açısından pek çok güncelleme yapıldı. Extreme'in içinde kalibre 9004 dediğimiz bir versiyonu var. Yine El Primero model ailesinden. Bence en gelişmiş kalibre desek yanlış demiş olmayız diye düşünüyorum. 2 eşapman sistemine sahip. Önemli olan bu. Bir tanesi 5 Hz'de çalışıyor. Yani 36.000 beat per hour'da. Bu klasik El Primero'nun çalışma hızı zaten. Bu zamanı tutma fonksiyonu ile ilgili olan kısım. Bir de 50 Hz yani 360.000 beat sayısıyla çalışan bir eşapman daha var. Bu da kronograf kısmını idare ediyor. Ona güç ve enerji sağlıyor. Bunun özelliği ise 1/100 saniye hassasiyetinde ölçüm yapabiliyor olması. Bu da sektörde mekanik kronograf manasında tamamen Zenith'in geliştirdiği, tamamen kendisine ait olan ve uzun bir sürede bence kimsenin ulaşamayacağı bir hassasiyet diyebilirim. Kronografı başlattığımızda zaten bunun kanıtını görüyoruz. Dönüşten anlıyoruz. Yani sonuç itibariyle evet, El Primero kalibresi uzun zamandır hayatımızda olsa da gelişmeye devam ediyor. Hatta yine Defi serisinin Inventor diye bir modeli vardı, hatırlarsın. Evet. Zenith'in Türkiye distribütörü Konyalı AŞ'nin sahiplerinden İrfan Bey ile yaptığımız sohbette de bahsetmiştik. Kendisiyle fuar sırasında konuşma fırsatım olmuştu. Orada biraz bahsetmiştik. Gerçekten dediğim gibi hem mekanizma olarak hem de Defi platformu olarak teknolojiyle kucaklayan, teknolojiyle beraber omuz omuza yürüyen bir ürün model ailesi. Peki Burak, bu bizim inceleme videolarımızın klasik sorusu. Neyi değiştirirdin ya da değiştirir miydin? Yani ben bunda çok açıkçası değiştirecek bir şey bulamıyorum. Çünkü bir defa renk kombinasyonunu çok beğendim. Şunun bir deri kayışı olsaydı ya da kauçuk kayışı olsaydı diye düşündüm ama zaten yapılmış. Dolayısıyla herhangi bir ekleme düşünemiyorum. Şu an üzerindeki üstü tekstil, altı kauçuk ve velcro tokalı gerçekten saati bambaşka bir hale getiriyor. Lüks bir kronograftan böyle gayet taktik, spor bir kronograf haline dönüşüyor mesela. Evet. Dediğim gibi yani bence Zenith burada açık bir yer bırakmamış ve bütün ihtiyaçları karşılamış diyebilirim. 200 metre su geçirmezliği de tekrar hatırlatmakta fayda var. Kesinlikle, aynen öyle. Peki Burak, şimdi biz fiyat konularına çok girmiyoruz biliyorsun Horavax'ta. Bunun sebebini de defalarca anlattık yani. Değişken bir şey yani, değişebiliyor. Doğru. Ama 20.000 frankın üzerinde bir fiyatı olduğunu söyleyebiliriz. Nasıl bir kullanıcıya uygun bu saat sence? Yani 20.000 frankın üstünde bir para verecek adam. Evet. Nasıl bir profil görüyorsun? Yani öncelikle Zenith markasını tanıyor olması lazım bence. El Primero efsanesine aşina olması lazım. Geçmişte Zenith kullanmış olması kuvvetle muhtemel. Bunu yakından horolojiyi biraz biliyor olması lazım. Kesinlikle. Yani zaten horolojinin biraz içinde olan biri Zenith'i ve El Primero'yu bilmemesi mümkün değil. Kesinlikle. Bu arada yani senin bahsettiğin saati kolda saklamak mümkün değil dedim. Saklanacak bir saat zaten değil. Kolunda gösterişli bir saat taşımaktan rahatsız olmayıp bilakis bundan memnun olacak bir profilin hoşuna gideceğini düşünüyorum. Çünkü gerçekten saat spor bir saat. Yani gömlek manşetinin altına falan pek saklanacak bir saat de değil. Dolayısıyla giyim tarzında İstesen de saklayamazsın. Klasikten ziyade spor, hafif avantgard, belki biraz iddialı tarzı olan bile çok yakışır diye düşünüyorum. Aynı zamanda ufak altın dokunuşların kullanılıyor olması yine işin lüks kısmını da pekiştiriyor. Yani kullandığı ürünün lüks olduğunu, yani direkt sadece fiyat olarak değil, kullanılan malzeme olarak, işçilik, detay olarak da lüks bir ürün kullandığı
kullandığını belli edecek birinin bence alacağını düşünüyorum. Dolayısıyla kafamdaki profil aşağı yukarı böyle. Yani ne istediğini bilen, markayı tanıyan, lüksten hoşlanan, kötü manada olmasa bile biraz gösterişten hoşlanan birinin kesinlikle beğeneceğini düşünüyorum. Şimdi şöyle hani diyorum ya, biz belki arada kendi çizgimizin, Horovax çizgisinin dışına çıkıyoruz. Evet. Benim özellikle bu model bazında söyleyebileceğim biraz böyle keskin bir yorum var. O da baktığın zaman bu saatin alternatifleri var. Var. Kıyaslamak için söylemiyorum. Evet. Biz biliyorsun pek kıyaslamıyoruz ama alternatifleri var. Her modelin olduğu gibi var. Kesinlikle. O alternatifler bence biraz daha dışarıya yönelik hareketler. Evet, doğru. Ama Zenith El Primero gibi bir efsaneyi bileğinde taşıyor olabilmek, bu bence karşındakilerden çok kendini mutlu eden, kendini tatmin eden bir hareket diye düşünüyorum. O yüzden bu ayrımı da yapmak lazım. Yani saati tamam gösterelim, gösterişli olsun. Ben her saat için aynı şeyi söylüyorum. Doğru. Ama bu sadece dışarıya değil, dışarıya o gösterişi vermekle beraber bir de seni de çok mutlu eden, taktığına kendini böyle ikna ettiğinde çok mutlu olabileceğim modellerden biri. Katılıyorum. Ben de tekrar altını çizeyim. Benzerlerinde böyle bir mekanizma yok yani. Yok. Hem yok hem de burada tabii bir şey var. Yani benzerleri biraz daha böyle yeniliğe çok açık değiller. Buradaki bu kadran detayı böyle bakıldığında çok kolay bir iş değil yani burada kesinlikle yapılan. değil. Bir de tabii o El Primero birçok izleyicimiz biliyordur ama yani tepeyi açtığınızda, yukarıya çevirdiğinizde ve geriye çevirdiğinizde farklı eşapmanlara güç gönderebiliyorsunuz. Bu da çok önemli bir detay. Bir saat sever için bununla oynuyor olmak bile, bununla zaman geçiriyor olmak bile bence güzel. Peki var mı eklemek istediğim bir şey? Yok, çok güzel bir saatti. Dediğim gibi vakit geçirebildiğim için çok memnunum. Horovax TV ekranlarına taşıyabildiğimiz için de memnunum bu arada. Tabii, Konyalı Saat'e Türkiye distribütörü çok teşekkür ediyoruz. Bize böyle bir ayrıcalığı sundukları için. Ben videoyu kapatmadan son soruyu soruyorum Burak'a. Bunu aldın, gösterişli bir saat, koluna taktın ve Zenith koleksiyonundan bir model daha alma hakkın var. Nasıl bir seçim yaparsın? Revival serisinden 1969'un reissue'su, remake'i A384, yanında leather blazik, ayrıca da deri kayışalı. O kadar emindim ki bunu alacağım. Sırf yani bu cevabı alabilecek miyim, o yüzden sordum soruyu. Evet. Peki Burak, yine çok keyifli bir video oldu. Dediğim gibi Konyalı Saat'teki dostlarımıza çok teşekkür ediyoruz ve hepinize iyi hafta sonları diliyoruz. Görüşmek üzere, hoşça kalın.